Durumlar çok da iyi değil gibi. İki seçeneğimiz var. Ya oturup durumun ne kadar kötü olduğundan hayıflanıp duracağız ya da kulaklarımızı kapatıp işimize bakacağız. Seçenek zorlu. İkinci seçenekse çok daha zorlu. Ama şu net. Her iki seçenekte de ciddi bir iradeye ihtiyaç var. Özellikle son 2 aydır ne zaman Twitter gündemine baksanız maç günleri hariç sürekli olumsuz trendler. Eskiden sadece TV izlememek, olumsuz şeyleri duymamak ve işine odaklanmak için yeterliydi. Şimdi o da yok maalesef. YouTube ana sayfası, Instagram feed, Twitter, LinkedIn 10 haberden 6'sı 7'si olumsuz. Buraya direnmek de psikolojik olarak gerçekten zor. Bir bakmışsın gün bitmiş. Hele bir de güne kötü bir haberle başlıyorsan eyvah haline. Ben kendi adıma kendi hayatımda daha polyanlacı olmayı başarabilen biri olmama rağmen inanın benim için bile çok zor. Bazen bir bakıyorum Twitter trendlerde 2 saatim akmış gitmiş. Çünkü sayısal üstünlük daima galip gelir. Eğer bir günde 50 tane olumsuz haber duyup 10 tane olumlu haber duyuyorsan orada güçlü kalmak çok da mümkün olmuyor maalesef. Her zaman şunu söylerim. Parayı yerine koyabiliriz. Yapmak istediklerimizi, yapmak isteyip de yapamadıklarımızı daha sonra yapabiliriz. Eğer unuttuğumuz şeyler varsa oturur çalışır tekrar öğreniriz. Ama tek bir şey yapamayız. Zamanı geri alamayız arkadaşlar. İşte bu sebeple bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi şu an ülkenin gençleri olarak en üretken olmamız gereken yaşlarda olumsuzluklardan beslenip kendimizi en dibe çekmek de bizim elimizde. Her ne kadar %100 olamasa da kulaklarımızı kapatıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak, yaptığımız işte sadece Türkiye'de değil, dünyada en iyisi olmaya çalışmak da bizim elimizde. Zaman akıp giderken bu zamanda kendimize kattığımız değerlere odaklanmak da bizim elimizde, tam aksi yöne odaklanmak da. Zaman akıp gittiğinde o zaman da kendinize kattıklarınız hiçbir zaman sizden gitmeyecek ve bunun daha kısa bir yolu yok. Bunu ancak sen yapabilirsin. Ben yapabilirim. Yani kendimiz yapabiliriz. Senin yerine hiç kimse seni geliştiremez. Bazı şeyleri değiştirme maalesef gücümüz yetmiyor. Ülkede bir şeyler ters gidiyor olabilir. Doğru yönetim, yanlış yönetimden dolayı iyi veya kötü şeyler yaşıyor olabiliriz. Ama eğer siyaset yapmıyorsanız istediğiniz kadar Twitter'da dolanın, istediğiniz kadar gündemi takip edip videolar izleyin. Maalesef çok da bir söz hakkınız yok. Çok da bir şeyi değiştiremiyorsunuz. Yani önümüzdeki 5 yılı sürekli birinin gelip bizi kurtaracağını bekleyerek geçirmek bana göre çok saçma. Çünkü o 5 yıl geçecek ve o 5 yılı bir daha geri alamayacağız. Yani 25 yaşındaysan 30 yaşında olacaksın ve o 5 yılda yaptıkların senin ileride ne olacağını belirleyecek. Yani senin, benim, onun, bunun derken bizim. Tüm bu süreçte tek bir şeye odaklanmamız lazım. Kendimizi geliştirmeye sürekli olarak devam etmeliyiz. Unutmayın ki her kelebeğin bir kelebek etkisi vardır. Ve bu şikayet ettiğimiz durumlardan ancak ve ancak kendimizi değiştirmeye başladığımız gün çıkabiliriz arkadaşlar. Yoksa yıllardır olduğu gibi tekrarlanan senaryoları yaşamaktan bir adım öteye geçemeyeceğiz. Şu an belki içinde olduğumuz için anlamıyoruz ama araştırırsanız göreceksiniz ki 60'lardan itibaren neredeyse sürekli aynı şeyler tekrar etmiş durmuş. Giden bunca zamanda bir şey değişebilmiş mi? O zamanın sadece şikayet eden insanları bir şeyleri değiştirebilmişler mi? Her birey önce kendini geliştirme sorumluluğunu alıp daha iyi bir versiyonuna ulaşmaya çalışmak için bugünden başlasa daha iyi olmaz mı? Tabii ki herkes için şartlar aynı değil. Belki söylediklerim gerçeklikten uzak, biliyorum. Ama zaten demek istediğim de bu. Konuşulan her şey her zaman için hep gerçekçi olmak zorunda mı? Hayaller üzerinden konuşamaz mıyız? Ya da konuşmamalı mıyız? En başarılı insanlar, en başarılı ülkeler sadece çok gerçekçi oldukları için mi başarılı oldular? Yani demek istediğim bugünden tezi yok. Daha sıkı, daha disiplinli ve daha kaliteli çalışmaya başlamalıyız arkadaşlar. Hepimiz dışarıyı, onu, bunu, şunu suçlamayı bırakıp hangi alandaysak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmeliyiz. Buradan çıkış ve güzel günler bana kalırsa sadece bu şekilde mümkün. Tabii yapmak istediklerimizi yapmaya çalışırken zorlanmıyor muyuz? Tabii ki zorlanıyoruz. Hepimiz zorlanıyoruz. Ama bunu bile avantaja çevirmek bizim elimizde. Ne demişler? Zorlanmayan kas büyümez. Kaslarını büyütebilmenin tek bir yolu var. Daha ağır kaldırmalısın. Bu videoda anlattıklarım aslında ilerideki kendime bir not niteliğinde. Bu sebeple çekiyorum bu videoyu. Arada açıp önceki videolarımda nasıl düşünüyormuşum, neler düşünüyormuşum, hedeflerim nelermiş diye açıp izlerim. Bu videoda öyle bir video. Yani ilerideki kendime notlar. Umarım sizler için de bir pencere açabilmiş olur. Uzun vadede bir hayalim var. İstiyorum ki dijital pazarlama dendiğinde dünyanın herhangi bir yerinde ya bu işi de en iyi Türkler yapar desinler. Bu sebeple
sebeple bildiğim her şeyi ücretsiz şekilde aktarmaya çalışıyorum bu kanalda. Kendimce üstüme düşeni yapmaya çalışıyorum. 26 yaşımda 4 yıldır hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem Amerika'da farklı markalarla farklı hikayeler biriktirmeye çalışıyorum. Bu hikayeleri birebir yaşayıp, deneyimleyip tecrübe edineyim istiyorum. Ekibimi büyütmeye çalışıp bu alanda uzman kişiler yetiştirmeye, bildiklerimi çevremdekilere ve sizlere öğretmeye çalışıyorum. İleride tüm dünyaya satacak ve hayalimdeki kitap için daha fazla anı biriktirmeye çalışıyorum. Bu deneyimlerimi olabildiğince sizlere de aktarmaya çalışarak sizleri de geliştirmeye çalışıyorum. Çalışmalıyız arkadaşlar. Yaptığımız işte en iyi olma içgüdüsüyle, yardımlaşarak, öğrendiklerimizi de öğreterek daha çok çalışmalıyız. Zaman geçerken yanlışlıklara ve olumsuzlara odaklanmaktan vazgeçip aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklemekten vazgeçmeliyiz artık. Çok da uzatmadan Ulu Önder Atatürk'ün şu sözüyle videoyu bitirmek istiyorum. Eğer sizi kurtaracak bir lider beklemekteysen ben size hiçbir şey öğretememişim demektir. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.